Ben Türkiye'de iki şeyi anlamıyorum. Bir, ispiyonculuğu. İki de böyle sana zarar veremiyor. Geliyor gariban bir köpeği öldürüyor. Arabam çalışmıyor. Nova kurt. Hangisine gideceksin? Hepsini zehirlemişler şerefsizler. Hadi. Hadi kızım. Hadi kızım. Öldü. Ve ben bir de biz Müslüman bir ülkeyiz. Evet. Ben şaşırıyorum. Bak Hristiyanlarda böyle bir şey yok. Yurt dışından gelme apayrı bir olay ve ben biliyorsun Antalya'daydım buradan önce. Evet. Ben buraya arabamın içinde bir gece saat 3'te çıkıp 5 köpek, bir horoz, bir tavşan, 2 kediyle geldim. Ve ev yok, ev diye bir şey yok, su yok, hiçbir şey yok. Bunu yapacak Türkiye'de zaten normal adam yapmaz da. Varsa öyle bir adam ben çıksın abi. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı noktalarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Balıkesir'deyiz. Benim memleketimdeyiz. Avustralya'dan radikal bir karar alarak Türkiye'ye göç eden ve köy hayatı yaşayan sevgili Eren Acılı bugün ziyaret edeceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Çok değişik bir hikayesi var. Aynı zamanda gerçek bir hayvansever ve kangal çoban köpeklerine tutkun bir isim. Bahçesine geldik. Arkadaşlar yavaş yavaş Eren'e hep birlikte merhaba diyelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin bro. Hoş bulduk. Eren'cim nasılsın? İyisin? Ben deyim, teşekkürler, sen nasılsın? Allah'a çok şükür ben deyim. Değerli dostlar, aslında ikimiz de aktif olarak YouTube'a çekim yapıyoruz ama nedense bugün birazcık daha böyle Evet. ilk kez çekim yapıyor, gerginliği oluşuyor. Şey oldu, heyecan var. Bir de Birol çok titiz olsun istiyor. Ben de Estağfurullah. şaşırdım gerçekten çünkü ben normalde biraz daha amatör çekim yapıyorum. Ama kendisi daha profesyonel çekimler yapıyor. Gerçekten de zormuş işin ama. Eyvallah, sağ olasın. Değerli dostlar, birçok ortak takipçiniz muhakkak vardır ama Eren'i bizim kanalımızda tanımayanlar da vardır. İzleyenler seni tanısınlar. Ben şöyle bir giriş yaptım. Dedim ki Avustralya gibi birçok kişinin hayalinde olan bir ülkeden gelip Balıkesir'de bir köye yerleşen adamsın. Hatta Evet. bundan önceki hikayelerini de Eren'in de bir YouTube kanalı var bu arada arkadaşlar, Eren Açıl olarak. Girip oradan takip edebilirsiniz. İlginç bir hayat hikayem var. Evet, Kısaca bahsedebilir evet. misin? Benim ismim Eren Açıl. Ben Avustralya'dan geldim buraya. Şu an 38 yaşındayım. Yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Daha önce de Türkiye'de yaşamıştım. Bir şeyler oldu. Sonra ben böyle doğa ve hayvanlara daha fazla düşkün oldum. Hayat tecrübelerimden dolayı, insanlarla yaşadığım şeylerden dolayı. Sonra da buraya geldim ve burada da kendime izole hayvanlarla daha fazla geçirebileceğim bir hayat seçtim. Tabii bunu herkes yapmaz ama ben yaptım, ben seviyorum. Olay bu. Yani daha fazla ne diyeyim bilmiyorum. Değerli dostlar, izninizden ben güneş gözlüklerimi takacağım çünkü gözlerimde güneşe karşı bir hassasiyet var. Evet. Eren, cidden radikal bir karar. Yani Avustralya gibi medeniyetlerin en yoğun olarak yaşandığı ülkelerden birisi. Biz öyle biliyoruz dışarıdan. Yaşayan sen olarak Evet. sana da sormak istiyorum. Ben bu videoda bu hikayeyi izleyenlere aktaralım istiyorum. Hem de Evet. birbirinden güzel kangal çoban köpeklerim var. Aynı zamanda gerçek bir hayvan seversin bana göre. Çünkü Evet. bu doğal hayatı herkes tercih etmiyor. Biz bugün buraya misafir olduk. Akşam senin yanından ayrılıp şehir merkezine Evet. evimize döneceğiz. Çekimlere gittiğimde 3 gün, 5 gün, 1 hafta kalabiliyorum böyle yerlerde ama 8. gün ben muhakkak şehir merkezine kendimi atmaya çalışıyorum. Ben de öyleyim ama. Değil mi? Yani burada 3 gün 4 gün dururum ama illa sadece yemek yemek için şehire giderim. Yoksa Okey. kafayı yersiniz. O zaman izleyenlerimize hem köpeklerimizi tanıtalım hem de senin hikayenden bahsedelim. Hemen Evet. önümüzde görmüş olduğumuz bir tane erkek bir kangal çoban köpeği var arkadaşlar burada. İsmi Haydut'tu galiba, değil mi? İsmi Haydut. Şu an 4 yaşında. Ya 3,5 ile 4 arası, tam net bilmiyorum ama benim tahminime göre 4 yaşında. Haydut merhaba, merhaba. Gel sana bir merhaba diyeyim. Nasılsın? Ne haber? Çok ciddi bir köpek ama. Evet, şey değil böyle. Yalaka Haşır değil. neşir olmaz, yok. Herkese gitmez ve bu köpeğin bir özelliği daha var. Birol. Buna zehiri koy önüne, yemez. Bilir onun içinde zehir olduğunu. Allah Allah. Aynen. Biz bunu denedik. Ama yine de denemeyelim abi. Denemeyelim ama ben denedim bunu. Nasıl denedim? İlaç koyarak. Hı hı. Ve zaten daha önce geldiği yerden de biz bunun bilgisini aldık. Çünkü bu köpeği daha önce zehirlemeye çalışmışlar. Sivas'ta, burada değil. Hı hı. Ve yememiş zehiri. Bulunduğun yer gerçekten Amerika'nın Yellowstone'u gibi bir yer. Evet. Yani ciddi anlamda çam ormanlarının içerisindeyiz. Harika bir doğası var. Mesela ben Balıkesirli olarak Balıkesir ilinde kurt vakalarının çok olduğunu düşünen bir kişi değilim. Evet. Ama hep evet. batı kısmında, deniz kısmında olduğum için bizim oralarda kurt aksiyonu yok. Evet. Bulunduğumuz yer biraz daha Balıkesir'in doğusu arkadaşlar. Ciddi anlamda da sık ormanın olduğu bir bölge ve Evet. bölgede de senin köpeklerini sanırım birkaç kez böyle aksiyonları oldu diye biliyorum. Evet oldu. Bunlar artık benim için normalleşti. İlk baş çok şeydim.
heyecanlı oluyordu. Artık mesela çoğu zaman gidiyorlar ya bir şey ben takip bile etmiyorum artık bıktım. Ama tabii ki bunları yapabildiği için besliyorum. Hani yoksa buraya sıradan bir köpek beslemiyorum. Hayvan severim ama konu Kangal'a geldim mi üst düzey olsun istiyorum. Bildiğim kadarıyla sen Türkiye'ye geldiğinde ilk önce 2 tane Kangal yavru sana dahil oldu. Çok küçüklerdi. Onların isimleri nelerdi? Karaca ile Hırçın. Onlar buradalar mı? Hırçın burada, Karaca'yı bilmiyorum takip ettim. İlk geldiğinde Türkiye'ye o adaptasyon sürecinde buradan yaşadığımız yerde zehirlendi o, öldü. Bir de Başına orada birçok olay Çavuş var. geldi. Yani Antalya'ya ilk önce taşınmıştı Eren, değerli dostlar. Orada yaşamış olduğu bölgede aynı noktada yaşayan insanlarla ciddi sorunları oldu. Hatta Evet. hani burada hakaret etmek istemiyorum ama bir hayvanını zehirlediler ve Arabam çalışmıyor. Nova kurt. Hangisine gideceksin? Hepsini zehirlemişler şerefsizler. Piçler. Bu köyün var ya. Gel. Aç ağzını. Dur kızım. Dur. Ya. Hadi. Hadi kızım. Hadi kızım. Nova. 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 Öldü. bundan dolayı Eren bir köpeğini kaybetti. Senin için gerçekten zorlu Çok günlerdi. kötü oldu, evet. Yani insan üzülüyor. Hani ben şunu anlamıyorum. Türkiye'de gerçekten insanlar, biz seninle tartışabiliriz, kötü olabiliriz. Ben Türkiye'de iki şeyi anlamıyorum. Bir, ispiyonculuğu. İki de böyle sana zarar veremiyor. Geliyor gariban bir köpeği öldürüyor. Ve ben, bir de biz Müslüman bir ülkeyiz. Evet. Ben şaşırıyorum. Bak, Hristiyanlarda böyle bir şey yok. Ben Evet. Avustralya'da yıllarca yaşadım. Ve bu kadar köpeklere, hayvanlara değer veren bir ülke yok. Ben Türkiye'de şaşırdım bunları görünce. Maalesef Evet. Türkiye'de değer Kötü görmüyorum. deneyimler yaşadın bu Evet. ülkede. İnşallah bundan sonraki her şey seni kurduğun hayaller üzerine daha iyi yaklaştırır. İnşallah. Her şey daha güzel geçer diye düşünüyorum. Şu an büyük olasılıkla haydut yetişkin erkeklerin arasında herhalde lider olan köpek değil mi? Buradaki şu an buranın köpekler arasındaki baş köpek lider Haydut. Haydut. Gel. 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 Haydut tam karakteristik bir davar köpeği ya. Ama kanatlı, sağlam. Bir yıl bir sürüde görev yapmışlığı var, yarım yamalak. Sivas'tan geldi değil mi Haydut da sana? Haydut bana Sivas'tan Kadir Yücegö abimizin hediyesi. Haber. Ya burada çok cesaret olarak, karakter olarak beğendiğim köpeklerden Yavruların bir tanesi. birine baksana, adam gibi oturuyor ya. Şunun güzelliğine bak. Kimin yavruları? Bunu babaları bu, anneleri de o birazdan gösteririm. Hayal. Çok güzel bir eşleşme olmuş. Yavrular güzel. Bakacağız artık. Şimdi biliyorum yavrular küçükken daha güzel görünüyor. Büyünce bir tık değişebiliyor ama ben bu anneye çok güveniyorum. Yo, çok güzel, Elinize çok sağlık. güzel çıkmış yavrular. Toplamda şu anda yavrularla birlikte kaç köpek var? Hiç Vallahi saydın hiç mı? saymadım. Gerçekten. Ama yaklaşık olarak 6 tane, 5 tane büyük köpeğimiz var şu an. Ama başka sürülerde de köpeğimiz var. Hatta ben seni başka sürülere de götürecektim. Olur. Ne zaman Ama uygun görürsem. Bir gün aradım senden önce. Dedim ki abi gelsek olur mu? Bir arkadaşım gelecek. Hem onların çok kurt, sen diyorsun ya Balıkesir'de kurt falan fazla olmuyor. Evet. Bu yörede çok oluyor. Hatta sansar, kurt ve sansar diyorum. Hayina neydi Türkçesi? Sırtlan Sırtlan. Sırtlan da var buralarda. var. Sırtlan, ayı, oklu kirpi. Ondan sonra benim gördüklerimi söylüyorum. Sırtlan ben görmedim. Ama oklu kirpi, ayı, domuz, kurt bunları gördüm ve orada sürüler büyük ya. 300-400 keçiyle onlar merada. Hı hı. Çok büyük tecrübeleri var. Hani ama maalesef adam da bir gün Dursun Bey'e gitti. Ben bu kadar ormanlık bir alanda olduğunu tahmin etmiyordum. Artık Evet. birbirimize çok uzak değiliz. Arada ziyaret Gelirsin. ederiz. Burada çok kurt şeyleri oluyor. Tam böyle senin istediğin şeyler olur buralarda. Merhaba. Zaten geçen de biz bir şeyler yaşadık burada. Sen de yaralanmışsın. Evet Bunun bayağı nasıl bir- insanlarla arası? İnsanlara şey değil bunlar. Agresif değiller. Agresif değiller ama insanla da böyle pek işleri olmuyor. Evet. İnsana gitmez o kadar şey yapmazlar. Bu da senin ilk köpeklerinden değil mi?
ilk o gelen 2 kadronun içinde bu Haymana'dan geldi bana. Hı hı. Şu an yaklaşık 4 yaşında. 4. yaşına girdi. Bunun ismi neydi? Çavuş. Bunun Çavuş. ismi Çavuş. Zaten bu da internetteki en meşhur köpeklerinden birisi. Ha, bu insanlar yani bunu seviyor. Ben kendim de çok beğeniyorum karakter olarak. Mesela bunun iğne yap, bir şey yap kesinlikle güvenir fully. Sana hiçbir şey demez. Karakteri çok iyi, balansı, dengesi çok iyi. Yüzü Aynı nasıl zamanda, yaralandı Eren peki? yüzü burada geçen bundan 1,5 hafta önce işte böyle arkadaşlar geldi akşam. Oturuyoruz falan ondan sonra 12'de onlar o 1 gibi gitti. Ben de yattım. Ondan sonra bir baktım köpekler inanılmaz bir bağırıyor. O gün de Çavuş'la haydut açık. Çünkü gitti bro köpekler koşmuş oraya. Bizim de keçi var Prens. O şu an sattım 2 gün önce. O hep dışarılarda gezer geceleri. Yani dışarı dedim ama uzağa gitmez. Mesela şu kısımlar var ya orman oralarda böyle yaklaşık işte en fazla 100 metre açılır. Ulan yatıyorum bir köpekler havladı. Bir baktım çıktım işte. Baktım burada hırçın falan deriliyor ama o normalde ben 4 köpek salarım. O gün ikisi saklı. Çünkü çobanla bir muhabbetimiz oldu o gün. Ondan 2 gün öncesi ben de dedim köpekleri biraz kontrol altına alayım. Neyse koştu. Ben de gittim brocum. Bir baktım bu altta 5 tane kurt. Tabii 3'ü buna Ne diyorsun? Aynen. 3'ü bunu yatırmış. Böyle mücadele veriyorlar. O haydut da var ya. Bizim biraz önceki. Haydut da 2 kurt. Mesela buna müdahale edecek. Kurtlar onu çekiştiriyor. Biri kıçından, biri kuyruğundan, biri işte kenarından. Orada bir Yani mücadele 5 oluyor. kurt 2 tane köpeği aralarına almışlar. Köpekler bir yandan mücadele veriyor, kurtlar bir yandan Aynen. mücadele Ben veriyor. gitmeseydim zaten bu ölmüştü. Sırtından da çok ciddi bir yara almış. Delik ve yarıktı bura. Kocaman şurası. Bayağı kötüydü. Evet, Hatta kurtların biraz- bu arada dişleri giyotin gibi yani Bak, şeye ciddi bak anlamda ya. açıyorlar. Çok ciddi yara verebiliyorlar. Burada kaç antibiyotik yedi bu köpek. Ya bayağı toparladık. Neyse öyle bir olay. Ben tabii hemen bağırdım. Bir de hiç aklıma gelmez kurt göreceği. Peki samimi soruyorum. İşte şu anda Çavuş'un boyutu yanımızda belli. Ortalama 75 santim, 77 santim Yok, civarlarında. 75 santim. 75 mi? Aha. Tamam, doğru görmüşüm demek ki. Direkt iyi tahmin etmişsin. 75. O kadar iri bir köpek değil. Yani kurtların boyutunu ondan kıyaslama şansın oldu mu? 2 tanesi büyüktü bizimkilerden. 2 tanesi büyüktü. Ben ama burada daha büyüğünü gördüm. Alaçam kısmında yaklaşık 80 üstüydü. Ama niye öyle? Benim tahminim burada inanılmaz bir yaban yiyebileceği hayvan şeyi çok. Evet, Proteinleri domuz da iyi bol, alıyor. değil mi? Domuz, karaca, geyik, tavşan bunlar sürekli yani çok ağır proteinler alıyor ve cüssü olarak ve şey olarak da iriler. Renkler kızıl mıydı peki? Hayır. İran kurdu muydu yani Pers kurdu tarzında mıydı? Hayır, açık maskeli. Açık maskeli de var. Hepsi aynı renk değil. Boz. Boz ama bazıları maskeleri daha açık. Baksam böyle mesela nasıl özetleyeyim? Tabii ben bunu karanlıkta gördüğümü söylemiyorum. Hı. Daha önce gerçek hani başka yerde gördüğüm kurtları söylüyorum mesela. Bu ama bu yörenin kurtları. Yüz maskeleri daha açık. Mesela ben öyle bir kurt Sivas'ta görmedim. Ebatları da çok yüksek. Evet. Yani 80 üstüydü. Foto kapan çalışması yaptım hiç buralarda Eren. Fotokapan çalışması yaptım. Ama Görüntü şöyle alabildin bir mi? durum var. Fotokapanım çok dandik. O yüzden zıttır o sensör oluyor ya. Hı hı. Şu yavruyu bırakayım da o çığlık atıyor. Tamam. Sana kurtlar mı saldırdı he? Sen kurtların arasında mı kaldın? He? Geçmiş olsun aslan parçası. Videomuzu trollüyor. Sen kendi biliyorsun Birol tecrübelisin. Bana yaklaşık 2 yıldır Birol Başyiğit'le video çek, Birol Başyiğit'le video çek. İkimiz de bu sektörün Aynen, içindeyiz. nasip bugüneymiş. İyi oldu artık o yük üstümden gitti. Bu arada gerçekten çok iyi bir enerjim var. Enerjik Evet. bir insansın. Bana da o hemen geçti. Normalde ben güne böyle çok aktif başlamayı başarabilen birisi değilim. Hızlıyımdır. Yani ağır kanlı olmayı hiç sevmem. Ama Eren benden çok daha enerjik bir adam. O enerji bana da geçti. Sınır yok bende, limit yok. Bir de Süper. mesela bende şey var Birol. O kadar negatif bir insan içine bırak beni. Ben o adamı güldürürüm, neşelendiririm. Ya illa o buzu kırarım. Süper. İstediği Burcun kadar ne bu olsun. arada? Oğlak. Oğlak. Oğlaklar Ama zaten ben çok oğlağa hızlı. hiç benzemiyorum gibi geliyor bazı şeylere. Geçmiş olsun. Sonuç olarak kurtarmayı başardın. Aha, ama gitmesem İşte bak şu bazen şu da var. Fazla cesaret iyi tez değil. ölüm getirebiliyor abi. Evet. Yani bu köpek kurtlardan korkan bir köpek olsa şurada evin yanından hiçbir yerden ayrılmaz. Küllük köpeği diye bir tabir var Anadolu'da. Evet. Yani köpek
ne yapıyor? Korkak köpekler evin yanından hiçbir zaman ayrılmıyorlar. Arazide geniş gezmiyorlar. Özellikle de Aynen. akşamları. Gider bir yere girer yatar yani. Hatta kurdun kokusunu, sesini duyduğu zaman daha da böyle yuvanın içine kaçıyor. Ben bir de burada şey gördüm. Balıkesir'de bir eksiğimiz var. Onu da dile getireyim buradan. Ben buraya Balıkesirli değilim. Dışarıdan geldim. Sivaslıyım. Yurt dışında ama yaşadım. Mesela bu yörede bu köpeklerin yapabildiğini insanlar anlayamıyor. Mesela sen şimdi bir ton yer geziyorsun, görüyorsun. Evet. Adam bilmiyor. Adam zannediyor ki sürünün içinde durup çıkmayan köpek çok iyi. Koyuna çok iyi bakıyor. Neymiş? Adam yanaştırmıyormuş. Ama aynı sürüde geçen işte 2 ay önce kurt geliyor 3 tane. Koyunu alıyor gidiyor ve sürünün içinde 4 köpek var. Bu köpekler ne yapıyor? Evet. Bu yeterince uyanık köpek yok sürülerde burada. Bu aslında Türkiye'nin her yerinde aynı, biliyor musun? Ben mesela şöyle söyleyeyim. Ama burada Balıkesir, daha çok. evet, Balıkesir'e özgü bir durum değil. Burada çok olabilir. Mesela burada kurtçu köpek besleyen adam da vardır. Evet. Beslemeyen de çoğunluktadır. Anadolu'da da bunu görüyoruz. Adam koyununa önem veriyorsa, bilinçli bir adamsa ve köpeği seviyorsa iyi köpeğin peşinde koşuyor. İyi köpeğe gerekirse koç veriyor, dana veriyor, para Aynen, veriyor aynen. ve kurtçu köpeği tutmaya çalışıyor. Ama bizim bölgemizde köpek önemsiz bir şey gibi görünüyor. Para verilmemesi gereken bir şey olarak görünüyor. Evet. Mesela hesapladığın zaman belki adamın sürüsünden o sene 3 koyun 4 koyun aldığında otomatikman zaten ona en az 30-40 milyarlık zarar vermiş oluyor. Bunun Evet. yarı parasına çok iyi bir köpek alabilecekken o matematiği yapmıyorlar maalesef. Ama adam bilmiyor ki. Adam zannediyor ki bro. Hepsi de bazıları bilmiyor. Diyor ki benim köpeğim çok iyi diyor. Ben diyorum abi olaya dinledim. Koyun aldı ya kurt. Ne yaptı diyorum senin köpekler. Kokuyu bir aldı diyor kurdun. Koştular yırtıyor kendini diyor. Şimdi gel bu adama anlat. Çünkü bu Evet. adam onu şimdi şöyle özetleyeyim. Doğan'a SLX'e biniyor birisi. Ben Doğan'a biniyorum. Sen de Mercedes'e biniyorsun. Evet. Ben şimdi hiç Mercedes'e binmemişim. Seninle nasıl tartışmaya gir? O yüzden bunun yapabildiğini, bunun daha uyanık olduğunu bilmiyor. Tabii ki insanlar maalesef Türkiye'de şöyle bir yanlış var. Ben 4 yılda Kangal'ın aşağı yukarı ne olduğunu öğrendim. Mesela boyunu, kilosunu, tipini. Tabii hepsi fabrika çıkışı gibi güzel olmuyor. Bu ülkede Mesela Kangal tartışması bitmez Eren. bitmiyor evet. O yüzden keşke hani ülkemizdeki insanlar netçe öğrenip bilebilse. iyi Muazzam. olurdu, you know. Peki abi niye Avustralya gibi renkli bir ülkeyi bıraktın, kanguruların zıpladığı, Ha. daha sonra insanların refah düzeyinin daha yüksek olduğunu düşündüğümüz Türkiye'den nasıl bir kafaya girdin de ben Avustralya'yı bırakıp Türkiye'ye göç edeceğim, dağın başında tek başıma yaşayacağım dedin? Yani orada da mı böyleydin? Tek başına mıydın? Hep izole miydin hayattan? Orada izole değildim orada. Tabii ki orada gece kulüplerinde çalışıyordum. Güvenlik olarak yapıyordum. Aynı zamanda gündüz dönercide çalışıyordum. Yani 2 iş yapıyordum. Ama şunu anladım orada. Mesela orada da köpeklerim vardı. Kangal değil. American Bully'lerim vardı. American Staff'lerim vardı. Yalnız orada şöyle bir şey vardı. Doğası her şey güzel. İlk çok seviyordum orayı, her şey güzel ama bir zaman sonra artık zevk vermedi. Bir de ben ilk Avustralya para için gittim. Hani hayat orada şartlar daha iyi ya. İşte orada mesela Mercedes'e biniyordum, BMW'ye biniyordum. Burada işte kötü arabalara biniyoruz. Onların beni mutlu etmediğini anladım. Arabanın. İşte ne bileyim. Ben burada mesela köpek sayımın daha çok ve ben bunlara bakabilirsem o beni daha mutlu ediyor. Bana şuraya Mercedes koy. Gerçekten inanması zor. De ki sen Mercedes'in mi olsun, daha iyi bir köpeğim olsun. Ben şu an ikisinde olsun isterim ama ilk buraya geldiğimde o niyetle geldim. Daha iyi köpeğim olsun, daha fazla olsun. Avustralya 2 köpekten fazla beslemesi yasak. Muhakkak zor yanları da vardır Eren. Var. Zor yanlar olmaz olur mu? Bu hayatı yaşamanın da bir bedeli var. Kesinlikle. Ben mesela şu an arabam yok. Köye 2 kilometre yürüyerek gittim ve enteresan motorumun da benzini bitti. Ama şöyle burada düzenli bir şekilde yaşayabilirsiniz. Sadece biraz plan proje olması lazım. Ben de o plan projeyi tam yapamıyorum şu an. Çünkü her şey ters gidiyor. Birbirine benzer karakterleriz. Gel Aynen, bakalım alacağım. aynen. Mesela ben de çiftlik açıyorum dedim. Yeri maddi anlamda tam hazır olmadan ilk Evet. çiftliğimi açtım. Ortak işe girdim. Dedim ki kurtçu köpekler besleyeceğim. 10 tane köpek aldım. Köpeklerimden sadece bir tanesi istediğim karakterde çıktı. Evet. Sen Antalya'ya geldin. Dedin ki ben böyle yapacağım. Yani biliyorum bu süreçte senin takipçilerin ciddi anlamda linçlemek istedikleri dönemler de oldu. Oo, neler Eren neler. yapma dedik yapıyorsun. Bilinçli olarak kendini bu kadar maddi manevi zarara uğratıyorsun. Ben Evet. yorumları takip ediyordum o süreçte. Aha. Yani insanların ne söylediği aslında senin çok da umurunda değil. Bazı Değil, ama kanallar yine de- var yine de ama takıyor psikolojine insan. muhakkak etki ediyordur Mesela yani. siz o kadar mücadele ediyorsunuz ama
insanlar sade yanlışı görüyor. Yanlış yapmadan doğru olmuyor Evet. zaten. Yanlış ve bu hayat yanlış yapa yapa öğreniyorsun. Kesinlikle Ben yaşayarak daha öğrenme. yurt dışına gelmişim. Hiçbir şey bilmiyorum. Türkçem bile ilk bozuktu. Ben daha yeni şu an artık konuşuyorum. Bu arada İyi. çobanlara kız vermiyorlar, bilgin olsun. Ben alırım. Biliyorsun. Alırım. Ben çoban değilim ki zaten. Ben bu çobanlığı şundan yapıyorum. Kangal köpeklerini daha iyi görebilmek için. Değil mi? Asıl Bu bir arada para kazanma bu şeyim yok. arada bir kangal köpeğinden ilgili yorum yapabilmek için muhakkak arazi deneyimi şart değil mi? Tabii şart. Kafeste bir köpeği anlayamıyorsun. Anlasak ben anlardım zaten, Ben- anlayamadım. Mesela Gel Hayal kızım. gel. Bak bu da çok güzel bir Yavruların annesi değil mi? Ha? Evet, zaten yavrular Hayal'in iliğini kemiğini kurutmuşlar. Aynen. Zayıflatmışlar Bir de anneyi. ameliyata girdi 2 kere. Gel. Gel. Haydut hemen gidiyor Ha, gezmeye. Yine onlar bir ses koku bir gezmeyi şey mi onlar aldı? kontrol eder gelir. Bak ikisi bir gidecek şimdi. Bölgeyi tarıyorlar ha. Evet. O da yavru mu yanında yetişiyor? Ha, bu da bunun bir çavuşun bir alt kardeşi de o. Evet. Farklı babalar ama. Bu kimden geldi Eren? Bu Haymana'dan Seçkin diye bir arkadaşım var, çoban. Hı hı. Yaklaşık 500-600 sürüsü. Ondan geldi. 7 yaşında emekli oldu. Ben sonra bunu bayağı almak istedim. Ondan sonra fiyatla anlaşamadık falan derken en sonunda anlaştığım fiyata verdi. Ben de bunu tabii 3 yıl bekledim. Aldım. Süper. Sonra da bunu bir üretim yapalım dedik. Çünkü ben haydutu gerçekten üretmek istiyordum. Ya ürettik, bakalım inşallah istediğimize ulaşacağız. Ama ben inanıyorum ulaşacağız. Bir de ameliyat geçirdi ya, ondan kafasında kapalığı var. Prolapsus ameliyatı değil mi? Ha, rahim çıkması. Evet değerli Bilmeyen dostlar, insanlar için. prolapsus bu arada vücutta östrojen hormonunun fazla salgılanmasından dolayı kızgınlık döneminde rahim yolunun dışarıya doğru çıkmasından kaynaklanıyor. Bu bazen fındık büyüklüğünde, bazen ceviz büyüklüğünde, bazen elma büyüklüğünde Aynen. bir şişlik olabiliyor. Bazen çok daha büyüğü de olabiliyor. Ama prolapsuslu köpeklerden yavru alınabiliyor mu? Alınabiliyor. Evet. Ama bazen işte bu tarz rahim çıkması sorunları Aynen. Ama olabiliyor. ben bunu 1,5 yıl daha eşleştirmem. O yüzden elimizdeki dişilere çok iyi sahip çıkacağım. Ben bu anlamda gerçekten emeğini takdir ediyorum. Çünkü sen iş köpeği konusunda, yani çalışabilen köpekler, arazide görevini yerine getirebilen köpekler konusunda çok kısa sürede çok ciddi yol kat ettin. İyi ve Evet. doğru bilgiler öğrendin. Çünkü insanların hepsinde şöyle bir algı var. Bu özellikle yurt dışında da var. Bir köpek ne kadar büyük, ne kadar gösterişliyse o kadar iyi bir kangalmış gibi düşünüyor. Aslında her çoban köpeği kangal diye çağrılıyordu ülkemizde. Bunun böyle olmadığını sen de gelince mi gördün, yoksa gittiğinde de biliyor muydun Avustralya'ya? Avustralya'ya gittiğimde bilmiyordum. Ben 7 yıl önce abimden öğrendim. O Sivas'ı geziyordu. Ben böyle zannediyordum. Kangal çocukluğumda da gördüm ama ben böyle zannediyordum. Eğer dağ tipi büyük, işte koca patili, koca kafalı falan olduğu zaman ben daha iyi kangal olarak düşünüyordum. O dönem yani çoğumuzda bir bilgi eksikliği vardı. Evet. Hala Çok var ayı- ülkemizde ama var, birçok var. kişi YouTube videoları sayesinde öğreniyor Çok artık. benim tahminim son 5 yıl, son 6 yılda hele bayağı iyi öğrenildi. Artık çok önceden bunları sokak köpeği derlerdi bilmeyenler. Evet. Benim için de bu altın, bu köpek. Bir de dişi olması. Bunu baksan bunu 6 yıl önce çoğuna desen sokak köpeği der bunu. Bir tane de az önce sanırım 5-6 aylık civarında bir Bunun genç yavru gördüm. bunun o Çapo gel. Gel Bu da Çapo. çok özel bir köpek. Bak ikramı aldı. Daha 7 aylık bu. Çapo, ikramı bırak, biz yiyeceğiz. O ne ya? Ama Şeyin ben içine de girdi. batmayayım çamura. Şimdi bu köpek hakkında bu Hayal'in yavrusu. Bu yavrulardan bir üst battım. Bu arada ben köpekler konusunda ekspertiz yapmayı çok sevmiyorum. Canlı yayında da demişlerdi. Arkadaşlar Eren'in oraya gittiğinde köpekleri kangal mı değil mi diye yorumla diye. Şu ana kadar dış görünüş anlamında kangalın dışına çıkan herhangi bir köpek görmedim. Evet. Bu yavrunun da mesela siması, post yapısı, kemik yapısı her şeyinden kangal çoban köpeğinin dış görünüş standartlarına uygun köpeklerin Evet. hepsi. Belki kimisi halkaya dışa doğru yakındır, kimisi merkeze doğru yakındır ama bariz olarak kangalın dışında bir köpek şu ana kadar görmedim kadronun içerisinde. evet. İyi oldu. Çünkü insanlar öyle zannediyor. Şimdi Çapo'nun özel bir yanı var. Ben bunu iki kardeşim, bunun biri İstanbul'a verdik. Bu bende kaldı. Ben dedim bir izleyeceğim bu köpeği. Mesela 4. ayda çok iyi çalışabiliyor ve yaban hayata karşı çok iyi. 4. ayda burada çakalı boğduklarında bu büyük köpek gibi çakalın direkt boğazına girdi. Onu ben kendi videomda paylaşmıştım. Yani müthiş bir köpek. Daha 4 aylık Çok ben... cesur. Cesur ama köpeklerle karşı değil, yabana karşı çok daha iyi.
Mesela bir köpekten çekinebiliyor ama yabanda öyle değil. Bu arada ilginç bir şekilde mesela kardeş köpek besleyenlerde işte 2 erkek 1 dişi sürüde daha iyi performans gösterdiklerini düşünüyorlar ya. 2 kardeşten muhakkak birisi daha fazla dövüş istekli oluyor. Aynen. Ve dövüşe istekli olandansa diğer erkek kardeş yabaniye karşı genelde daha istekli. Böyle bir şey daha var. iyi Yani oluyor. diğer köpeklerle çok fazla boğuş düşüren bir köpek kurda karşı aynı performansta olmayabiliyor. Bu benim kendi kişisel görüşüm. Sizler de yorumlarınızı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle olduğunu düşünüyorum. Ama beraberinde şu da var. Köpeklerin yetişkin köpeklerden görerek de öğrendiği bir şey var. Evet, içinde bir malzeme olacak Var, kendine tabii. ait. Ama mesela buna haydut muhakkak öğretmenlik, hocalık yapıyordur diye düşünüyorum. Tabii büyüklerden öğreniyor ama bir de şu var, bazıları, ben bunu da gördüm. Büyüklerden gördüğü halde onlar gibi olmuyor. Onu da gördüm, tecrübe edindim. Biraz da kanının içinde olması Kesinlikle gerekiyor. zaten en önemli kısım o. Devamında da yaşayarak öğrenmek. Ya bir de ülkemize Birol, sen şimdi çok yer geziyorsun. Ben belli başlı şeyleri takip ediyorum. Belli başlı köpekler besliyorum. Köpek çok, kangal çok, daha güzel tiplileri de var. Muhakkak. Ama benim önem verdiğim kurtçul özelliğinin olması. Yani hepsinde bu maalesef yok. Evet, Bazılarında var, bazılarında yok. Bazılarında daha da üst düzey var. kesinlikle. Yani ona önem veriyorum. Benim için boyu posu çok önemli değil. Sahada iş yapabilsin. Ve ben bunlara hizmet etmekten çok memnun kalıyorum. Beğeniyorum onları. Zaten bu da sürüye gidecek bu akşam. Keşke çekebilseydik. Adamın başı kurtla belada. Ben ona daha önce bir köpek verdim. O köpek Çalışması çavuşun için oğlu. başka birinin sürüsüne mi gönderiyorsun? Hayır. Bu çalışması için de ücretli verdim. Ha, anladım, Ama sahiplendirdin ama işini yapacak gittiği işini yerlere. yapacak aynen. O zaman yeni meslek hayatında sana başarılar diyoruz ama çocuk işçi çalıştırıyor, bak devlete şikayet edebilirler. O sürüye ama ihtiyaç var. Bu 7 aylık o sürüde mesela büyük köpekler var. Onlar şimdi bunu aldığı zaman görecek. Bu onlardan da iyi iş yapacak. Sürüde kangal bir tane var. Bu ikinci olacak. 7 köpeğin içinden keçi alıyor bro, kurt. Anladım. O sürüde. 7 Daha köpekten. 2 gün önce almış. O yüzden. İnşallah sorunu Bir önce bir çözer. sonra geldiğinde de çekeriz zaten inşallah. Başlarına bir şey gelmezse. Çünkü bu köpekler kurda gider. Onları backup yapacak yok. Aha, Türkçesi ne oluyor? Arkalayacak. yapacak yok. Düzgün köpek yok. Yem olmazsa kurda biraz da büyür o zamana. Çekim yaparız yine. Evet. Fif gel bakalım. Bu da kurtçu Jack Russell mı? Yok, kurtçu değil. Bu gider. Olayda hiç müdahale etmez. Bu ama çok şeye şahit olmuştu. Bunun bir özelliği var. Bu maalesef bizim köpeklerimiz av kopileri var, bilir misin? Evet, biliyorum. Av kopileri boğdular. Burada çünkü domuz avı yapıyor avcılar. Aha. Bu her şeye çakal boğumunda şahit olmuştur. Her şey ama müdahale etmez. Olayları Kenardan izleyen izler. kişi yani. Ha? Aynen, çok da tatlı. Bu kadroya bakın nasıl yüzüne. dahil oldu Eren? Bu kadroya ben Balıkesir'e ilk geldiğimde, orada bir dakika kene gördüm, onu bir alayım. Allah rahmet eylesin. Neyse bu Balıkesir merkezde, ben daha Balıkesir'e Hı hı. yeni geldim. Burayı daha düzen kurmamışken sokakta gördüm bunu, çöpün orada yemek yiyor. Lan sevdim, peşime arabayla geldi. Arabayı bir açtım, arabaya girdi. Sonra bunu yıkadık, O topluma günden sonra kazandırdık. kaderi değişti ha. Tabii burada bayağı mutlu. Çok sıkıntı çıkartıyor. Nasıl sıkıntı? Mesela gidiyor, koşuyor. Yürüyerek gittiğimde peşimden geliyor. Benim için olmuyor. Çünkü caddeye çıkıyorum bazen. Ana yola olmuyor. Neyse, ben de ne anlattığımı unuttum. Sıkıntı yok. Fifi zaten kendi her şeyi İyi. anlattı. Yani konuyu karıştırdım da. Problem yok. Sıkıntı çıkartıyor yani bana ya. Bazen olmayacak yerden geliyor, olmayacak şekilde çıkıyor. Ama seviyoruz Zaten onu. köpeklerde böyle dikkat et, bir köpek küçüldüğü sürece agresif yanları artıyor. Aynen. Yani bugün birçok küçük sevimli olarak gördüğümüz teriyerler özellikle işte Jack Russell'lardır, Yak teriyerlerdir. Daha sonra şimdi ismi aklıma gelmeyen farklı küçüklükteki ırklar. Bunlar daha agresif yapılı köpekler oluyorlar büyüklere göre. Aynen, Daha aynen. hırçınlar. Ama icraat yok. Mesela ben gördüm, küçük çakal boğuyor. O vardı ya biraz önce. Hı hı. Bu kenarda durmuş, yok. Kopaylara gittim, gördüm, kopayı boğuyor ya da domuz. Lan bakıyorum hiç girmiyor. Hatta bazen kaçarak geri eve geliyor. Ne yapsın adam? Girse Ama hayatının onlara sonu çok olacak. güveniyor. Büyüklere güveniyor. Öyle hareket Kadroda ediyor. başka köpeğimiz var mı? Var. İzleyenlere göstereceğimiz. Onları da gösterelim o zaman. Bir de yavruları da göstereyim o arada Tabii. size. Bak Ben de alayım elime. Bu Çok arada güzel. siyasi tezgah gibi üretim yapmışsın. Bak birçok Ye. kişi kangal üretiyor bu ülkede. Hı hı. Kangal satıyor. Senin gibi böyle tek kalem yavru çıkartamıyor. İyi. Çünkü dişimiz çok iyi. Babanın da kameraman efsane yalnız. Bu arada Batım'ın en iyi yavrusu elimizde değil mi? Elimizde mi? Batımın en iyi yavrusu. Ya. Yok. Nereye gitti o? O da kurda gitti herhalde. Yok, kurda gitmedi. Bu saatte kurt gelmez de. Ya o buralarda. Tamam, sıkıntı yok. Bunlardan devam. İyi, bu
Yavruları bro, ben gerçekten bu üretimi yapmak istemiyorum. Çünkü anneyi biraz zorladık. Bir yılda 2 üretim olmuş oldu. Hı. Ama babayı kaybedeceğim korkusuyla, çünkü babası çok cesur bir köpek. Ha burada bak, onu da getirelim. Şimdi babası çok cesur bir köpek. Hani dedim başına bir şey gelmeden üretip alalım. Gerçi o soydan yine alabilirim Kadir abiden. Çok yakışıklı bir yavru olacak. Bu Sivas'a gidiyor bu arada. Orada bunun performansını Kadir abi, bir de Şenol Akalın diye arkadaşımız var Sivas'ta, onlar verecek notunu. Çok güzel birbirinizden paylaşım içerisinde olmanız ama. Aynen. Yani Sivas'tan Balıkesir'e, Balıkesir'den Sivas'a köpek aktarımı gerçekten Tabii. takdir edilisi bir Ben şey. bir gün isteyeyim Sivas'ta, oradan bu köpeği alayım diyeyim. Bana gelir o köpek. Süper. Bunlar kaç erkek kaç dişi doğdu Eren? Şu an 4 erkek 3 dişi doğdu ama biri öldü. Pardon, 2 tane yavrumuz öldü. 9 tane mi oldu ya? 6, 7, 8. 2 tanesi öldü. Şu anda 6 tane var. Şu an 3 erkek, Üç 3 dişi. kız var. Maşallah. Kaç günlük oldular şu anda? Şu an 42 günlükler. Evet. Yani doğru bir üretim yaptığınızda arkadaşlar 40 günlük köpeklerin de Evet. kangal simaları 3 aşağıya 5 yukarıya böyle görünüyor diyebiliriz. Bazıları mesela şu daha bir büyük kafalı olacak biraz. Bazılarının yüz hattı biraz daha ince oluyor ama o olabiliyor, sıkıntı yok. Büyüdüğü zaman ben inanıyorum insanlar da görecek. Güzel bir üretim oldu ve benim için sadece görse değil, cesaretleri de önemli. Çünkü ben istiyorum ki bunlar işe gitsin. Bunlar en iyi göreceğin yer iş, sahada. Kesinlikle öyle. Kafesin içinde bunları çözemezsin. Maşallah. Nazar değmesin. Birbirinden tatlılar ve İyi. sevgiler. Hadi Tamam git, kanka. Tosuncuk. Bunları da koyalım buraya. Hırçının yanına gidelim mi? Olur gidelim. Hırçını da göstereyim sana. O da benim için özel bir köpek. Peki yani Eren Açıl kendini 1 yıl sonra, 2 yıl sonra nerede görünüyor? Şu andaki planlaman neye yönelik? Şu anda YouTube çekmeye devam ediyorsun. Evet. Büyük olasılıkla sen de ben de ömür boyu bir YouTube Tabii çekmene canım, devam tabii. edemeyeceğiz. Valla Birol'cum, benim şu an arka planda bazı projelerim var yaptığım. Hı hı. Şu poşeti bir atayım da. En Bunlar sevmediğim özel şey. mi? Paylaşmak istediğim bir Ha, proje mi? paylaşmak tam istemiyorum ama tabii ki. Şimdi YouTube biliyorsun Evet. yaşımızda geliyor. Gerçi yaş önemli değil YouTube'da da. Bir yerde bu da bitecek. Ben öyle Kesinlikle. düşünüyorum. Bir yere kadar. Ben aşağı yukarı şu an 5 yıl oldu herhalde. Sen de yaklaşık 3 yıldır falan içinde Evet, misin? 3 yılı geçti hatta. 3 yıl 1-2 ay falan oldu. Aynen. Yani illa bitecek. O yüzden farklı işlerde yapmamız gerekiyor. Yani hayvanları bu kadar severken muhakkak hayvancılığın içerisinde olduğu işler yapmanı tavsiye ediyorum. Yo, yapacağız. Şu an kuzu işleriyle uğraşıyorum. Ben aslında kuzuları köpekler için aldım ama sonra bir karar verdim. Kuzuları ticaretini yap. Burada bir dişimiz vardı. Ona Ha, şurada, herhalde- buradan gideceğiz oraya. Tamam, okey. Geri kalan yolu buradan katırlarla devam ediyoruz. Aynen. Bu erkek mi? Erkek o. Mesela ben bunu senin sevdiğin yavrudan daha çok sevdim. Valla tip olarak mı? Evet. Tip olarak da her şey olarak da. Aynen. Bu zaten müthiş bir yavru ama onun bir farklı bir şeyi var benim gözümde. Çünkü hal ve hareketi de aynı babasına benziyor. Bu Hadi bugün daha bir bahse boğuşkan girelim bir şey seninle. olacak. Ha. Ömürleri uzun olsun. Bunlar 2 yaşına geldiğinde artık sende mi olacak, başka birine mi gidecek bilmiyorum. bu köyümüze gidiyor. Tamam, bunların ikisinin de takibini yapalım. Hı hı. Ben iddia ediyorum. Dış görünüş olarak da karakter olarak da Kadir abiye gidecek yavrudan üstün olacak. Bu mu? Bana Evet. da öyle geliyor ama tip olarak ondan iyi olacak. Doğru bir kangal hattında mesela ikisini yarışmaya çıkartacağını düşünürsek bu daha iyi olur. Ama onun da farklı bir şeyi var. Ben çünkü bunları bilimsel Görüyorsun, testler değil de mi? yap. Nasıl bilimsel? Türkiye'de kimse yapmaz. Mesela şemsiye var ya. Evet. Mesela bunları aldım, odaya götürdüm ikisini. Hı hı. Onu da alalım o Açtım. zaman yan yana birlikte görsünüz. Buna yani. şimdi çoğu Türkiye'deki insana saçma gelebilir ama polis köpeklerini bu şekil seçiyorlar yurt dışında. Yani her 10 tane Alman köpeği var değil mi? Alman kurdu. Evet. Ya da Belgian Malinois. Bunun 10 tanesi de onu da polis köpeği olmuyor. Belki biri, belki ikisi oluyor. Aynen. Ne yapıyorlar? Bunu da seçiyorlar bilimsel yolda. İşte değişik cisimler alıyorlar. Ben o şekil bunları biraz denedim. Mesela bu şemsiyeyi açtığında şemsiyenin Sesten üstüne... korkuyor mu, engel Aynen. atlayabiliyor mu gibi mi? Ha, sese karşı duyarı nasıl? İşte mesela şimdi bunlar yavru. Bir şemsiyeyi açtım. Siyah bir şemsiye. Odanın içinde biraz rahatlaşacak önce. Şemsiyeyi açtım ya, şemsiyeyi getirdim ona. Şemsiyeye verdiği tepkiden onun nasıl olacağını büyüyünce öyle tahmin edeyim. Bilimsel olan. Evet, ben de izleyenlerin burada yorumlarını eklemelerini istiyorum buna. Farklı bir yaklaşım tarzı. Evet. Mesela bazısı var, şemsiyeyi görüyor. Büyük bir cisim ya. Böyle bir çok tedirgin yaklaşıyor. Ama mesela bu hiç tedirginsiz yaklaştı o şemsiye. Benim için o bir artı. Me. Burada da Kuzuların kuzularımız burada var herhalde. ha. Kuzulara da bakalım, gel. Tabii ki de. Dikkat et kafana. Gel, Bismillahirrahmanirrahim. gel. Gelin bakalım, gel. Gel. Kuzularımın da ilk üretimleri. Allah. Aman anam, 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 anneler geldi. Gel, gel. Eyvah, çadır karıştı. Gel. 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 Gel, gel. Eyvah, çadır karıştı.
Buluşsunlar mı? Aynen Buluşsunlar. buluşsunlar, sorun yok. Emzirim ha. Eren bereketli olsun. İnşallah böyle 500 tane kuzunun arasında da seni bir gün gelir İyi, çekeriz. inşallah, inşallah. Ben 500 olması da olur. Benim için 100 tane olsa da iyi. Bunlar Kö- ilk üretimlerin değil mi bu Ha, kuzular? bu kuzular bu yılın ilk. Daha önce de ürettim ama bıraktım. İyi. Çok da tatlı, bak küçücük bir şey. Şuna bak. Bunun ikisini üretmenin arkası var ya. Değil O mi? kadar zor ki Evet. iki köpeği, Kadim bir kuzuyu. dostlar yan yana. Aynen. Ve bunlar böyle ürüyor ama bu üreme aşamasında neler yaşıyoruz, neler. Yavruyu 7 gün ilk uyumuyorsun, gözetliyorsun anne ezdi mi ezmedi mi. Evet. Yani öyle kolay değil. Mesela bazı arkadaşlar köpek istiyor, bir olcum. Ellerin ağrımıyor değil mi? Sen Yo, gerçi dişli ağrımıyor, adamsın da. ağrımıyor. Okey. Köpek istiyor, diyorsun ki işte mesela şu şartlarda vereyim. Ya olur mu öyle? Milletin koyunu değerliyse benim de köpeğim değerli. Kesinlikle. Bunu devam etmesi için bu önemli. Yani problemsiz bir sürüde iyi çalışan kangallar olması Ne lazım. kadar güzel bir kuzusun sen. Bir de bunları anneye alıştırma, emzirme değil mi? Onlarda da tecrübe edindin. Ayrıca bunların da aşıları var. Onları vuruyorsun. Aynen, hepsini öğrendim. Maşallah. Daha da iyi olacak inşallah. Süper. Gel Bıdık gel. Dur orayı kalın, onlar şimdi çıkmaya çalışır. Ya seviyorsun zaten, sevmesen bir ol. Yapılmaz. Yok, Kafayı olmaz dikkate abi. alma. Yok, çok tecrübeliyim o konuda. Çarpmışlığın var mı hiç? Hı hı. Çok hem de. Bu da hırçın. Bu da yaklaşık. Bu da haydutun dişisi gibi renk olarak Yok, yapı olarak ona bu benziyor. ayrı bir kan. Bu çavuş var ya, Hayal. Aha. Akraba onlarla. Aha. Bu dişi yaklaşık şu an 3,5 yaşında. Bu arada kemikli, fizikli, gövdeli Aha. bir dişi. Evet, bir de çok güçlüdür. Bu erkek bir köpeğe dövüşüp boğabiliyor. Bu dişi. Maşallah nazar değmesin. Ya bu benim için özel bir köpek. Ben bunu vermiştim daha önce, sonra geri aldık aradan bir yıl sonra. Bundan hiç yavru aldın mı? Almadım. Bundan bu yıl alacağız. Peki kızana Üç geldi mi hiç? Kızana geldi ama her erkekle eşleşmez. Ben sana söyleyeyim bundan yavru alma ihtimalin biraz zor ve düşük olabilir. Niye? Evet yani umarım yanılıyorumdur. Bazı dişilerde onda da onu gördüm. Östrojen düşüklüğünden kaynaklı olarak kızana gelse dahi Hı hı. yavru vermeyebiliyor. Bunun yaşındaki bir dişi de meme başlarının normalde bir tık daha belirgin olması Evet. gerekiyor. Umarım yanılıyorumdur. Anladım. İşte bakacağız. Bunu yalnız biz şöyle deneyeceğiz. Suni dölleme yapacağız. Yaparız. Yardımcı da olurum Yeah. ben sana. Ben birçok kez yaptım. Bu büyük olasılıkla sen de biliyorsundur. Ha, ben de yaptım daha önce, tecrübem Peki var. hiç daha önceki kızana geldiğinde şey yaptı mı? Hani kuyruğunu yana alma, eşleşme Yaptı pozisyonunda durma. ama şöyle erkekleri seçiyor. Mesela bunu haydutla eşleştiremezsin. Bu dişi her zaman ona düşman. Mesela ben bunu saldım ya, çavuşla ikisi hemen haydutu boğarlar. Burada eşleşeceği tek köpek çavuş, o da bu yıl ilk defa olacak. Zaten bu bana geleli tekrar şu an 4 ay oluyor. Aha. Bende değildi yani 1,5 yıl. Zaten onun tahminimce doğru bir dönemse bir ayın içerisinde kızanlaması lazım. Aynen, Aşağı 1 ile yukarı. 2 arası tekrar gelecek. Tekrardan O zaman kızanlayacaktır. ben karar vereceğim hani nasıl olacak, nasıl edeceğiz. Baktım olmuyor, bir de suni olarak deneyeceğiz. Şimdi Bakalım. ilk göreceğim. Çünkü kangal köpeğinde bu bizi yanıltabiliyor. Çünkü kangal diğer köpeklere göre yaşlılığı da, zayıflığı da, hastalığını da daha kaliteli geçirilen bir köpek. Nasıl diyeyim? Bir anda düşmüyorlar. Aynen. Ya da işte meme başlarını mesela çok hızlı geri toplayabiliyorlar. Evet. Ya da hiç eşleşmediyse diğer köpeklerdeki kadar belirgin meme başı oluşmayabiliyor. Evet. Umarım inşallah ondan da yavru Yo alırsın. olacak. Ben daha önce kızağını gördüm onun. Videosunu gösterdiler. Sadece verdiğimiz insanlar işi bilmediği için yapamadılar. Çünkü bazı köpek erkeği çok seçiyor bro. Ve bu hırçın da öyle her erkeğin eşleşeceği bir köpek değil. O kimle eşleşeceğini bilir. Onun da tek eşleşeceği köpek çavuş. Aynı zamanda sen burayı ilk aldığında ben videolarında görmüştüm. Burayı set halinde farklı açılara getirdin. Güvercin merakı da var bu arada Aha. arkadaşlar. Taklacı kuşları var. Oyun kuşu diye tabir ettiğimiz kuşlar var. Evet. Protein ihtiyacını karşılamak için de tavukları da getirmişsin buraya. Aha, tavuğumuz da var Peki biraz. bu bölgede, bu arazide yırtıcı kuşlar sana Çok kuş uçurma çok fırsatı iyi. veriyorlar mı? Ve verdiler şöyle belli aylarda. Mesela Ağustos ayı, işte Haziran, bu aylarda uçurabiliyoruz ama onun haricinde şu an mesela uçurayım Hemen geliyorlar. değil mi? hemen alırlar. Zaten çok yavrum gitti, çok emek. Bir de bu kuşlar çok, köpekler gibi bunların da değerlisi var. Mesela O orada da şu ayrı bir kuşlar, hastalık. mesela şöyle bir kuşa kim 10.000 TL verir? Şu Sen var ya verirsin. giden. Ben veririm. Benim gibi verecek de Türkiye'de çok adam var. Abi Ama bu da ayrı yerde bir değil. hastalık. Yerde değil. Uçuracaksın. Adam gelip izleyecek. O zaman
yerde hiç para etmez. Kimisi kostüm hayvanını seviyor, kimisi mesela şebap güvercini besler, masaya atar. Evet. İşte onun iriliği, paçalarının dolgunluğu, işte gerdanı falan buna bakıyor. Ben de mesela güvercinse uçacak abi. İşte ne bileyim, Performans- atsa koşacak. Doğru Aynen. muyum? Performansı Av köpeği olmadığı av yerde yapacak. sıkıcı olur ki. Kesinlikle. Ben şimdi kangal besliyorum. Tamam, güzel. Her şey 10 numara. Burada ya bir şey daha diyeceğim. Bunu burada videonun önünde de itiraf edeceğim. Ben hayvan severim. Önceden daha da hayvan severdim. Yani yine hayvan severim de nasıl söyleyeyim? Bu hayvan severliğinde level'ları var ya. Kesinlikle. Mesela kimisi can diyor, şöyle diyor, böyle diyor. Ben çok merhametliyimdir hayvanlara, bütün canlılara, ama konu kangala geldiği zaman ben bir kendime şey yaptım. Bu konuda da hakim olamıyorum. Bu köpekler iş yapmıyorsa tutmam. Evet. İstediğim kadar hayvan seveyim. Bak Fifi'ye bakarım. Oradaki Jack Russell kırması gibi bir şey var ya. Evet. Ona bakar. Ondan öyle bir beklentin yok. Ama kangalsa benim köpeğim gidecek abi. Kurda gidemiyor mu? Çakala gidemiyor mu? Domuza gidemiyor mu? Buradan gider. Peki başka bir konu. Diyelim ki duygusal bağ kurduğun hayvanlar oluyor. Evet, oluyor. Olduğu zaman mesela bende de gerçi bu duygusal bağı kurmama sebep olan şeylerden birisi de onun karakteri. Mesela evde bir kedim var. Bana göre çok özel bir karakteri var. Evet. Ondan bir beklentim de yok. Ondan duygusal bağ kurabiliyorum. Olur da böyle bir kangallan duygusal bağ kurarsan, beklediğim performansı sergilemezse Hı hı. o zaman ilişkiniz ne olur? O zaman ne olur? Bakarım, o eğer, yani sonuçta hayvan severiz ama tutup da mesela ben de sonuçta video çekiyorum ya, demem ki bu köpek bunu yapıyor. Çünkü maalesef bir de şöyle bir şey var. Gerçek Birol. neyse onu söylemek Ye. lazım. Bazı insanlar var mesela böyle gösteriyorlar. Köpeğe kurt ölüsü bırakıyor. Örnek veriyorum, köpek kurtlara saldırıyor 3 tanesi. Vuruyor, Ye. ayağını kırıyor. Ya da işte domuz, ne bileyim, ayağı bağlı, yaralı. O şekilde birçok köpek, sokak köpeği de yapabilir onu. Kesinlikle. Doğru Ben söylüyorsun. mesela- Bir de sadistik bu yani. Ya onu geri planda tutarım. Evet. Ama yine bakarım ona sevap olarak, duygusal bağım var. Sonuçta ben daha önce çocukluğumdan beri, ben adımı söyleyebildiğimden beri köpek merakım var. Bu arada malikanende güzel de bir havuz var. Yazın burada yüzüyorsun herhalde. Aynen, şu an biraz yosunlandı, bakımsız, bir de buranın işi de daha bitmedi. Vay, içinde balıklar da var. Balığımız var, küçük, bu bak orada da büyükler var da şu Japon koyları var böyle, bak Ha, bir şurada tanesi gördün var mü? orada, evet, geziyor. Yosunların içinde saklanıyorlar, bir çıksalar. Evet, diğerleri dere balıkları herhalde değil mi? Dere balığı, ama daha sonra burayı bir düzenleyeceğim bu sezon. Göksal abi, sen bu işlerin uzmanısın. Nedir bu balıkların ırkı? Bunlar derelerde bol miktarda bulunan bu akbalık deriz biz. Onların yavruları henüz. Akbalık yavrusu. Bak orada farklı bir tür de var, böyle değişik bir tür. Ne olduğunu bilmiyorum ama belki sen bilirsin abi. O ortada küçük yüzüyor bak. Bir de böyle ayaklı balıklar da var burada. 2 ayağı var. Allah Allah. Böyle abi daha iyi bilir böyle. Ne olduğunu bilmiyorum da yerde geziyor. Nasıl değil? Adam var diyorsa vardır abi. Abi ben Avustralya'dan Var ya, yani- kurbağayla balığı ayırt edebiliyorum. Sen kurbağa diyorsan kurbağa değil. Yani benim Discovery'de falan, National'da izlediğim bir tane balık var çıkıp Heh, böyle yürüyen. Tamam, işte aynı o tarz bir Allah balık Allah. türü daha var burada. Semender türü falan olmasın? Yok değil, balık ya, ben biliyorum. Ben kendim yakaladım bizzat. Hani Eyvallah. gördüm. Bir balığı ayırt edemeyecek kadar bir adamsa zaten buralarda yaşamayalım. bro. Estağfurullah. Evet değerli dostlar, bugün Eren'in misafiriydik. İnşallah fırsat buldukça Eren'i daha fazla ziyaret edeceğim. Gerçekten radikal bir karar vermiş. Yani Evet, bu evet. her ne olursa olsun birçok kişinin cesaret edemediği bir şey. Ama ben Evet. her zaman kendim de şu yapıda bir insanım. Hayallerinin peşinden bir insanın koşması lazım. Ben yıllarca maaşlı olarak mesai saatinden bir yerlerde çalıştım. Aynen. Ve hayata dair kaygılarım beni böyle davranmaya itiyordu. Ne zaman koala gibi bir ağaca sarılmaktan vazgeçip ellerimi bıraktım. Yani ben kendi istediğim işi yapmak istiyorum. Kendi istediğim hayatı yaşamak istiyorum. Bunu denemem lazım benim. Evet. Düştüm, kalktım, battım, zorlandım. Tefecilere bile düştüğüm anlar oldu. Ama şu anda Çok mutlu kötü. olduğum işi yapıyorum. Umarım sen de mutlu olduğun hayatı yaşıyorsundur. Evet, hakkımızı alabildikten sonra güzel. Yani tamam, bunu yapıyoruz ya Birol. Bazen de mesela o kadar emek harcıyorsun ama günün sonunda bakıyorsun hakkını alamıyorsun. Bazı insanlarımız, bir de maalesef Türkiye'de şu var. Ben çok iyilik yaptım. İyiliği anlamıyor insanlar. Ben şunu gördüm. Bir kendime ideoloji edindim. Herkese iyilik yapmayacaksın. Sadece iyi hak edene yapacaksın. Kesinlikle doğru söylüyorsun. İyi. Çünkü o zaman değersiz oluyor yaptığın iyilik. Kesinlikle. Ben geldiğin için de çok teşekkür Ben ediyorum teşekkür brocum. ediyorum. Ne demek? Gerçekte de gerçekten aslında iyi bir enerjim var. Sağ olasın. Teşekkür Güzelsin. ediyorum. Seninle de video çektiğim için çok iyi oldu. Tekrar ileri zamanlarda gelirsin. Başka videolarda çekeriz. Burada çünkü aslında şey var. Seni daha başka farklı sürelere de götürebilirim ama yalnız zaman oldu. Benim senden yapmak istediğim şeyi söyleyeyim. Baharda gelip hava şartlarının biraz daha uygun olduğu bir gün Ha. köpeklerle birlikte
arazide bir kamp yapalım istiyorum. Olur. Çadırda birlikte bir gece geçirelim. İyi. Ondan sonra bak şimdi Olur. sabah kaç kişi uyanırız bilmiyorum. Yok. Bakalım nasip. Şaka bir yana gerçekten arazide bir gün birlikte bir Aha. kamp videosu yapalım istiyorum. Kangalları da alalım yanımıza. Evet. Daha keyifli ve daha enerjik de bir sohbet olacaktır. Bugün ilk tanışmaydı. İkimiz de Eren'den birbirinden daha yeni tanışan insanlarız. Bu arada değerli dostlar, Eren'in de bir YouTube kanalı var. Ben buraya linkini bırakacağım. Açıklamaları da ekleyeceğim. Böyle bir deli arkadaşımız diyelim. Yani İyi. delilikten Normal kastım da değilim şu, ben e, kabul ediyorum onu. cesurların alabileceği bir karar verip İyi. Avustralya gibi bir ülkeden, Yurt dışından gelme apayrı bir olay ve ben biliyorsun Antalya'daydım buradan önce. evet, Ben buraya arabamın içinde bir gece saat 3'te çıkıp 5 köpek, 1 horoz, 1 tavşan, 2 kediyle geldim. Ve ev yok, ev diye bir şey yok, su yok, hiçbir şey yok. Bunu yapacak Türkiye'de zaten normal adam yapmaz da varsa öyle bir adam ben çıksın abi. kesinlikle. Varsa bak. Polis durdurdu çevirmede. Camı açtım. İçerisi nasıl Fotoğrafa bak. kokuyor? Köpekler kusmuş, tuvalet yapmış. Dedi sen ne yapıyorsun oğlum dedi. Ben dedim bir köydeydim. Oradan vazgeçtim yaşamayı. Bir arazi almıştım önceden oraya gidiyor. Yani adamlar gül polisler bile şaşırdı. Biz böyle bir şey görmedik dedi. Çok keyifli sohbette. Kendine Eren'cim, iyi bak teşekkür brocum. ediyorum. Çok sağ ol. Hoş geldin tekrar. Değerli dostlar, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Allah'a Hoşça emanet. kal.